O ihaneti yaşadın mı? O toksik ilişki içinde yutulduğun onay arayışı sendromunu kökten bitirmen gerekiyor. Aldatma sonrası erkek için tek bir çıkış yolu var. Sessizlik gücü. Bu sadece basit bir no contact kuralı değil. Yeniden doğuş sürecinin en kritik adımı. Bugün sınır koyma eksikliği hastalığını nasıl yeneceğini göreceğiz. Sana geri kazanma taktikleri sunanların hepsi yalan söylüyor. Yalvarma, açıklama ve hesap sorma. Bunlar senin beta erkek pozisyonunu perçinleyen hareketlerdir. Red Pill gerçeği seni o toksik ilişki döngüsünden çıkaracak tek şeydir. Artık yeter. Oneitis zihniyetini terk etme ve kontrolü geri alma zamanı geldi. Bu video kaybolan özgüven inşası sürecinin anayasasıdır. Unutma, en büyük dönüşüm en derin acıyla başlar. Sana sunulan her manipülasyon senin değerini düşürmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. Gücün sadece senin tepkisizliğinde saklı. İhanet karşısında ilk tepki duygusal patlamadır. Hesap sorma telaşı frame'ini kökten düşürür. Oysa Machiavelli ne der? İktidar sessizlikten doğar. Bağırmak zayıflığını ilan etmektir. Senin tek yapman gereken no contact kuralı ile oneitis bağını kesmektir. Onu büyütmeyi, onun sorununu kendi sorunun yapmayı bırak. İlk ve en önemli stratejik cevabın hiçbir cevap vermemek olmalıdır. Sarsıcı gerçek şudur. Aldatan taraf sizin acınızdan beslenir. Senin verdiğin her duygusal tepki onun eylemini haklı çıkarmasına hizmet eder. Onu yeniden dünyasının merkezine koyarsın. Halbuki sessizlik gücü uyguladığın an o merkez boşalır. Bu onu kontrol kaybına sürükleyen tek ve en büyük stratejik darbedir. Bu onun değil, senin yeniden doğuş sürecindedir. Bu kanalda bu gerçekleri duymaya cesaret eden yüksek değerli erkekler var. Eğer sen de o yolda yürümek istiyorsan şimdi şu an abone ol ve bu topluluğun bir parçası ol. Bu senin mindset değişimine yatırım yapmanın ilk adımıdır. Dürüst olacağım. Yıllar önce benzer bir durumu yaşadığımda benim de ilk tepkim öfkeydi. O kontrol kaybı hissi sizi yanlış kararlara iter. Sanki dünya üzerinizde dönmüyormuş gibi hissedersiniz. Ama asıl ironi şu. O an ilişki uzmanı rolünden çıkıp sadece bir erkek olarak ne yapman gerektiğini anladığın an olmalıydı. Konuşarak hiçbir şeyi geri kazanamazsın. Kazandığın tek şey daha fazla acı. O gün sessizlik gücünü bir strateji değil, bir duruş olarak benimsemeye karar verdim. Kontrolün dışarıda değil, sadece içeride olduğunu kabullenmek zorundasın. Vaka kapandığı an zihnindeki tüm boşluğu başarı ile doldurmalısın. İkinci stratejik cevap bilinçli olarak oneitis zihniyetini terk etmektir. Odak noktanı hemen kendine çevir. Olayı analiz etmeyi bırak, maddi bağımsızlık ve fiziksel disiplin hedeflerine odaklan. Üçüncü stratejik cevap ise frame'ini yeniden inşa etmektir. Carl Jung'un gölge arketipi der ki, bu kriz senin gölge yanınla yüzleşmen ve onu iktidara dönüştürmen için bir fırsattır. Eğer konuşmuyorsan demek ki meşgulsün. Eğer meşgulsün demek ki değerlisin. Sessizliğin senin en yüksek sesli cevabın haline geldiği o nihai özgüven inşası noktasına ulaşmak zorundasın. Hukukta vaat edilen sır dördüncü stratejik cevaptır. Bağımlılığı kökten bitir. Bu sadece duygusal yeniden doğuş değil, finansal ve sosyal bağımsızlığı da gerektirir. Onun kaynak kontrolü üzerindeki etkisini tamamen kes. Bu sessizlik gücü stratejisi senin yüksek değerli erkek kimliğine giden yolu açar. İhanet seni dönüştüren en büyük katalizör haline gelmiştir. Artık konuşma zamanı bitti. Bir sonraki adımın Sigma erkek gibi kendi dünyanı inşa etme rehberiniz olmalı.